Merhaba sevgili arıcılar, arı severler ve aynı zamanda doğa severler. Bugünkü konumuz kış hazırlığı yapılmamış veyahut da kış hazırlığı herhangi bir sebepten dolayı yapılamamış olan arı kolonilerimize nasıl bir muamele etmeliyiz? Bugün hava sıcaklığı yaklaşık 20 derecenin üzerinde. Daha önceki süreçte bu 14-13'lere kadar inmişti. Ve bu sıcaklık bugünler artık 22-23'e varan son günler olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün ay 29 Kasım. Dolayısıyla 2 gün sonra Aralık ayına ve kışa merhaba diyeceğiz. O yüzden artık arılarımızı bir şekilde sona kalmış arılarımızı da bir şekilde bakımını yapmak zorundayız. Şimdi kolonimi yavaş yavaş açtım. Birinci çerçevemde birkaç arı vardı üzerinde. Onu hemen aldık. Buna bakarsak balı açık bal da var. Bunda da birkaç işte yarım avuç arı. Bunun açık balı çok. Bunda da yarım avuç demeyeyim de biraz daha fazla bir arı. Bu arı 10 çerçeve bir arıdı. Fakat burası çamlık bölgesi olduğu için bu arı nüfus olarak büyük bir düşüş yaşamış. Ve benim bu arıyı kesinlikle en az 3 hafta önce sıkıştırmam gerekirdi. Fakat ben üstten katı aldım ve arıya sıkıştırma yapmadım. Bu arı dediğim gibi 2 ay önce 10 çerçeve üzerinde bir arıdı. Çamlık bölgesinde olan arıların sorunu maalesef bu. Hızlı nüfus kaybederler. Şimdi bu arının nüfusunu bir önce kontrol edip sıkıştırmasını yapacağım. Bu çerçevede görüldüğü gibi kemer balları çok güzel. Altta da balı var. Diğer çerçevelerimize de göz attıktan sonra artık ne şekil bir uygulama yapacağımıza karar vermem gerek. Bunda arı nüfusu daha yoğun. Çünkü arı sağ tarafa doğru toparlamış kendini. Ve şu an bu arının nüfusu biraz az. Evet, gerçekten de az da hava sıcaklığı çok iyi olduğu için arada dışarıda, bunu da belirteyim. Yine bu çerçevemizde çok güzel kemer balı, polen ve bu arada bu çerçevede de sizin ne kadar görebildiğinizi veyahut da göremezsiniz. Yakın çekim gerek. Bu iki çerçevede el içi kadar günlük yumurta, hafif larva şeklinde yavru var bu arada. Bu arının formik asitle, formik diyorum pardon, oksalik asitle namlama yapılabilmesi için sanırım 2-3 hafta daha beklemem gerekecek. Aralığın 15'inden sonra sanırım yavru durumu tamamen sıfırlanır diye düşünüyorum. Benim için sadece yavrunun sıfırlanmasından da daha önemli olan bir husus daha. Zaten soğuk olunca genelde yavru sıfırlanır da hava soğuk olunca arılar şöyle tam olarak topa girmese de güzel sıkışık olur ve o zaman bu arılar daha güzel sıkışık olunca soğukta damlatmayı yapmak gerçekten de daha anlamlı. Çünkü 5 cc her sıraya verdiğimizde arılar sıkışık olduğu için birbirine daha güzel bulaştırır ve daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ve bir şeyi yapmak için yapmak değil de yaptığında gerçekten o işten yarar sağlamak çok önemli. Yoksa sadece
oksalik asiti yapmak için yapmak bence hiç yapılmaması gereken bir şey. Şimdi geçelim. Bu arada ne uygulama yapacağız? Önce şu boş olan çerçeveleri bir güzel alalım. Bakalım kaç çerçeve? 4 veyahut da 5 çerçeve bırakılabilir bari. Ama aslında şu 5 çerçeve nüfus olarak iyi olduğu için ben bu arıyı 4 değil de 5 çerçeveyle dışa sokacağım. Bu arılara daha önce teşvik veyahut da hiçbir katı beslemesi uygulanmadı. Sadece katı aldıktan sonra çamdan ne toplayabilmişse o balla yetindi. Bu fazla balları alıp diğer arılığıma götürüp belki onlara verebilirim. Veyahut da bu balları süzerekten tekrar gereken arılarımıza takviye edebilirim. Ve ayrıca şu kararmış peteklerin, aslında benim peteklerim hepsi kararık. Bu yıl onları yenilemem gerek. O yüzden arıyı ne kadar sıkıştırırsam o kadarı kârdır. Süzdüğüm takdirde hemen bunları geri dönüşüme sokabilirim. Böylelikle bir taşta iki kuş vurmuş olurum diye düşünüyorum. Ben genelde strafor kullanırım iki tarafa da. Yani tek taraflı da kullanılabilir ama ben arıyı ortalamayı sevdiğim için iki taraflı da strafor kullanıyorum. Ve üstte de bir tane naylon. Çünkü alttan havalandırması da iyi. Yalnız bu kapağımın altında strafor yok. Buna da üçlük veyahut da 3,5'luk şeklinde straforlardan alıp bir tane atmanın benim yararıma olur. Arının da iyi ısınmasını sağlarım. Arı daha güzel olur. Bu arıya artık yapacağım tek şey ilk fırsatta oksalik asit damlama olacak. Sonrasında nasip kısmet. Benim burada zaten yavru ocağın 15'ini ya bulur ya bulmaz. Siz de arılarınızı sıkıştırmamışsanız bence henüz geç değil. Tabi bazı bölgeler için biraz geç olmuş olabilir. Fakat bence şu anda gidip arılarınızı sıkıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, bu videoda sıkıştırılmamış bu koloniyi sıkıştırdım ve bir dahaki videomda sıkıştırılmadan bırakıp kışa sokacağım arılarla ilgili bir videoyu paylaşacağım. O videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın ve arılarla kalın.